NATO'nun Steadfast Defender, Kararlı Savunucu 2024 tatbikatı. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana NATO'nun yaptığı en büyük askeri tatbikat olan Steadfast Defender 24 tatbikatı 24 Ocak 2024 Çarşamba günü USS Gunston Hall, doklu çıkarma gemisinin Norfolk, Virginia, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılması ve bir dizi harekatın ardından Avrupa'ya müteveccihen Atlantik Okyanusu geçişiyle başladı. Steadfast Defender 2024 veya Steadfast Defender 24 Şubat'tan Mayıs 2024'e kadar Transatlantik bölgesinde gerçekleşecek. Tatbikat senaryosu bir gücün veya düşmanın bir üye ülkeye karşı varsayımsal bir saldırısına yanıt vermek için Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 5. maddesinin yani müttefiklerden birine yapılan saldırı tümüne yapılmış, kabul edilir, etkinleştirilmesine dayanmaktadır. Tatbikata katılan toplam asker sayısı 90 binin üzerindedir. Birleşik Krallık, manevralar için arasında 7. Hafif Mekanize Tugay Muharebe Timinin de yer alacağı 20 bin personel sağlayacağını duyururken, İngiliz ordusu 16 bin asker görevlendirildiğini açıkladı. Kraliyet Donanması 2 bin denizci sağlayacak. Demek ki 2 bin kadar da hava kuvvetleri personeli katılacak alınan tatbikata. Diğer katılımcılar olan Polonya 15 bin asker, Almanya 10 bin ve Hollanda 5 bin askerle katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı Komutanı Christopher Cavoli, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'da başlayan askeri harekatı ışığında askeri harcamalarını arttırdığını ve birçok Avrupalı müttefikin Ukrayna'ya teçhizat ve mühimmat bağışlarken NATO müttefiklerinin de Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunduğunu vurgulayarak kendi savunma harcamalarını ve müstakbel ihtimalatlara karşı askeri hazırlıklarını arttırmak için pek fazla zamanları olmadığını belirterek Soğuk Savaş döneminden aşina olduğumuz panik söylemlerini tekrarladı. Tatbikata 31 NATO üyesi ülkenin yanı sıra gözlemci ülkeler ve katılım adayı İsveç'te katılıyor. Tatbikata 50'den fazla gemi, 80'den fazla savaş uçağı, helikopter ve drone'la yaklaşık 1100 savaş aracının katılması planlanıyor. Steadfast Defender 2024 ile bağlantılı olarak Alman Bundeswehr'de Quadriga, dörtlü 2024 isimli bir tatbikat gerçekleştirecek. Quadriga 2024 adından da anlaşılacağı gibi Alman birliklerinin konuşlandırılmasını sağlayacak 4 aşamalı bir manevra. 4 kısmi manevra şöyle tasarlanıyor. Büyük Merkez, Şubat ortasından sonuna kadar. Büyük Kuzey, Şubat ortasından Mart ortasına kadar. Büyük Güney, Nisan sonundan Mayıs sonuna kadar ve Büyük Dörtlü, Mayıs. Şimdi burada bir ayraç yapıp Almanya'nın geleneksel savunma politikalarından önemli bir kopuş teşkil eden kaygılarına bakalım. Almanya Federal Cumhuriyeti hükümeti geçtiğimiz Haziran ortasında yeni ulusal güvenlik stratejisini kamuoyuyla paylaştı. En son 2016 yılında Federal Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve federal hükümet tarafından kabul edilen Beyaz Kitap adlı güvenlik belgesi ortaya konmuştu. Daha önce de 1994 ve 2006 yıllarında aynı başlıkla çıkarılan ve Almanya'daki güvenlik politikaları için kılavuz ola gelmiş olan Beyaz Kitaplar güçlü bir askeri referansa sahiptiler. Güncel ulusal güvenlik stratejisi ise sadece Federal Savunma Bakanlığı'nca değil, hem birçok bakanlık tarafından ortaklaşa hazırlanmış olması, hem de dar askeri bir yaklaşımın ötesine geçen kapsamlı bir strateji ortaya koyması bakımından bir ilke oluşturuyor. Yeni ulusal güvenlik stratejisi bütüncül bir güvenlik anlayışına dayanıyor. Bütüncüllük, ülke güvenliğinin sağlanması, ilgili tüm aktörlerin katılımıyla değişik imkan ve araçların aynı anda seferber edilmesi koşuluna tekabül ediyor. Bütüncül güvenlik anlayışı aynı zamanda krizlerin önlenmesi ve barışın korunmasında sivil, askeri, istihbarat bilgileri ve polisi araçların eşgüdümlü kullanımı anlayışını ve ön alıcı önlemlerin yani güvenliğin sosyal adalet, sosyal güvence
ve adil bölüşüm boyutlarıyla birlikte ele alınması anlayışını da içeriyor. Federal hükümeti yeni ve kapsamlı bir güvenlik stratejisi ortaya koymaya iten nedenlerin başında ise küresel ve bölgesel güvenlik ortamının köklü değişimi, uluslararası sistemin daha belirgin bir şekilde çok kutuplu bir yörüngeye oturması, demokrasiye, çoğulcu toplum anlayışına ve ekonomiye yönelik çeşitlenerek artan tehdit ve iklim krizinin etkileri gibi gelişmeler geliyor. Daha somut olarak iki gelişmeyi gösterebiliriz. Birincisi, koronavirüs salgını ile mücadelenin yol açtığı ekonomik şok, yani ekonominin durma noktasına gelmiş, tedarik zincirlerinin aksamış, sonrasında ise bütün bu salgınla gelen risklerin de sonucu olarak krizden çıkışın gecikmiş olması. İkincisi ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yol açtığı askeri, iktisadi meydan okuma sonucu güvenlikle ilgili risklerin ve toplumda ve karar vericiler arasında risk algı ve hassasiyetinin artmış olması. Ulusal güvenlik stratejisini güvenlik politikalarının yeniden düşünüldüğü, yeni koşullara uyarlandığı ancak henüz tamamlanmamış bir süreç olarak tanımlamak yerinde olacaktır. Geleneksel Alman askeri politikalarındaki en önemli zihniyet değişikliği, askeri güç kullanımı konusunda kendini gösteriyor. Uzun bir süre siyasi ve güvenlik faktörü olarak ihmal edilen Alman Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr, yeni ulusal güvenlik stratejisinde Almanya'nın ve Avrupa'nın konvansiyonel savunmasının temel köşe taşı olarak nitelendiriyor. Ukrayna Savaşı'nın Berlin'deki bazı politikacıların Almanya'nın güvenliğini bahane ederek Amerika Birleşik Devletleri yanlısı bir siyaset uygulanması arayışında olduğunu söyleyebiliriz. Güvenlik politikalarında artık öncelik NATO odaklı askeri savunmaya verilecektir. Nitekim Ulusal Güvenlik Stratejisi Almanya'nın Transatlantik İttifaka bağlılığının artacağına işaret ediyor. Almanya'nın Avrupa Birliği'nin öz savunma çabalarının önemli bir destekçisi olmakla birlikte artık Avrupa Birliği'nden çok NATO'ya bel bağlayacağı anlaşılıyor. Örneğin Fransa'dan farklı olarak Almanya muhtemelen çok fazla bağımsızlıkçı ve anti-Amerikancı algılanabileceği kaygısıyla Avrupa stratejik otonomisi terminolojisini benimsemedi. Onun yerine daha ılımlı Avrupa egemenliği terimini tercih etti. Ulusal güvenlik stratejisinde sadece 5 devlet alınıyor. Rusya'dan 1 kez, Çin ve İsrail'den 2 kez, Amerika Birleşik Devletleri'nden 3 kez, Fransa'dansa 5 kez bahsediliyor. Rusya baş tehdit. Çin hem ortak hem rakip ve sistemik hasım olarak tanımlanırken İsrail'in güvenliğinin Almanya'nın güvenlik meselesi olduğuna vurgu yapılıyor. Fransa'ya yönelik övgü dolu bir dil kullanılmakta ancak bunun iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının dengelenmesi için kullanıldığı söylenebilir. Şimdi tekrar kararlı savunucuya dönersek, Steadfast Defender 2024 kapsamında Polonya tarafından da 25 Şubat 14 Mart 2024 tarihleri arasında Dragon, Ejder 24 ulusal manevraları gerçekleştirilecek. Bu tatbikat esas olarak 11. Zırhlı Süvari Tümeni ve 16. Pomeranya Mekanize Tümeninden askerlerden oluşacak. Ancak aynı zamanda bölgesel savunma gücü, özel birlikler komutanlığı, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve NATO mukabele gücünden birlikleri de içerecek ve esas olarak Dravsko'daki Kara Kuvvetleri Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek. Yani bir nevi harp oyunu. Tatbikatta Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve Fransa'dan gelecek tanklar da dahil olmak üzere 100'ü paletli araç olmak üzere 3500'ün üzerinde aracın kullanılması planlanıyor. Diğer yandan Nordic Response, İskandinav Cevabı 24 manevrası bu yıl Steadfast Defender'ı çatı manevrası olarak kullanacak ancak bunun bir parçası olmayacak. Steadfast Defender tatbikatı icra edilirken Saber Strike, kılıç vuruşu 24, anında müdahale 24 ve hızlı tepki 24 manevraları da gerçekleştirilecek. Görüldüğü gibi Soğuk Savaş'ın sona ermesinden hemen sonra başladığı tek kutuplu dünya düzeni oluşturma hevesiyle
dünyayı bugünkü içinden çıkılmaz kan, ateş ve dehşet çıkmazına sokan Amerika Birleşik Devletleri, çapsız liderlerden oluşan batılı emperyalist ülkelerin kaygılarını manipüle ederek ve kendi çıkarları doğrultusunda endükleyerek neredeyse dünyanın yarısını seferber ettiği bir tatbikat, Gözdağı Harekatı başlatmıştır. Bu olay basit ve geçici bir olay değil. Uzun vadeli, kalıcı ve militarist politikaların siyasete hakim olacağı yeni bir soğuk savaşın başlangıcıdır. Temel Ersoy